Herkese merhaba arkadaşlar. Volvo XC40 yeni ismiyle EX40. XC40 Recharge ismini daha kısaltmak için yani Recharge'ı kaldırıp karmaşıklığa son vermek için artık Volvo XC40 Recharge Volvo EX40 olarak satışa sunuldu. Ama hiçbir değişiklik yok. Her şeyiyle aynı. Bu P8 single tek motorlu olan 185 kW'lık motora sahip. Arkadan itişli bir araç. Aracın genel tanıtımını yapmayacağım. Çünkü genel olarak bakıldığında YouTube'da birçok paylaşım bulabilirsiniz bununla ilgili. Yarın bir Bodrum'dan İstanbul'a bir seyahatimiz olacak. Bu Bodrum'dan İstanbul'a olan seyahati e, deneyimimi paylaşmak amacıyla tamamen faydalı olabilir diye çekmek istedim. Amatörce bir paylaşım. Yani o nedenle hatalarımız olabilir. Kusura bakmayın. Bu konuda zaten size önerim şu olacak. Sadece Volvo ile ilgili değil, diğer araçlarla ilgili de elektrikli araç kullanıcıları grubu var Telegram'da. Onun linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan o gruba dahil olursanız hemen hemen bütün elektrikli araç kullanıcıları orada mevcut. Oradan deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız varsa onlara yanıt bulabilirsiniz. Güzel bir grup, tavsiye ederim. Bunun bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden isterseniz açıp şarjı kapatabiliyorsunuz. Yani direkt tak çalıştır şeklinde yapabiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde bir kartı var. Onunla oraya tutarak başlatabiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden güncelleme yapıyor. Ben şimdi bunu takacağım araca ve programlama yaptım. Sabah saat 5'te yola çıkmak üzere veya 5.30'da yola çıkmak üzere e, şarj edeceğiz. Ama şu anda değil, programlanmış olacak. Onu uygulama üzerinden yaptım. Ayrıca Volvo uygulamasıyla ilgili bir video çekip onu da e, kanalıma yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tabii ben biraz titiz olduğum için obsesif derecede bu şekilde yere değmesin, pislenmesin diye bu şekilde askıda götürüyorum. Aynı zamanda bu kablonun dolanmış şekilde durması da enerji kaybını fazlalaştırıyor, ısınmayı arttırıyor. O nedenle bu tür kabloları kullanırken genellikle uzatılmış halde kullanmanızı öneririm. Şimdi mavi yandığı için bu programlanmış demek. Yeşil yansaydı zaten şarj ediyor olacaktı. Şu anda programlanmış halde. Evet, bagajımız şimdilik bu şekilde buralar dolmuş olacak. Hatta belki arka koltuğa da koyacağız. E, Yeri gelmişken ön kısmı da göstereyim. Şurada mandal var. Ön kısmının böyle olması çok güzel. Seviyorum. Buraya kendi şeylerimi, kablolarımı koyuyorum. Hem AC kablo hem de evden şarj etmek için kablo var. Ayrıca yine bazı malzemeleri buraya koyuyorum. Aracın içinden de kontrol edebiliriz. Ben uygulamadan zaten programlamıştım. Burada da gözüküyor. 23 ile 05 arasında e, açılacak şarj ve o sırada dolacak şarj. Bu arada zamanlayıcıyla klimayı da açtım. O da zamanlayıcı ile şey yapacak, çalışacak. Sabah 05'te hazır olacak şekilde 22 dereceye hazırlayacak. Bu arada yeri gelmişken şeyi de göstereyim, işte Volvo'nun genel olarak baktığında öyle YouTube ve Android uygulamalarının çoğu yüklü. Özellikle YouTube müzik veya haritalar açısından söyleyeyim. Mesela eğer kendi profilinizi buraya girdiyseniz
Gmail hesabınızı. Haritalardan yaptığınız son aramaları buradan bulabiliyorsunuz. Yani cep telefonundan yaptığınız tüm e, son aramaları buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama Volvo Cep uygulamasını anlatırken orada da gösteririm. Haritadan herhangi bir konumu da arabaya yollayabiliyorsunuz Tesla'da olduğu gibi. Menzil asistanı var. İşte menzil asistanında hangi şeyin ne kadar etkilediğini sürüşünüzü görebiliyorsunuz. Ayrıca bunlara başka bir videoda değinirim zaten. Son olarak da mevcut kilometremizi görelim. Evet, mevcut kilometremiz üzerinden hesap yaparak, enerji kaybını da hesaplayarak e, en son değerlendirme yapacağız. Evet, şarjı zamanlamayla ayarladım ve %100'e geldi. İç sıcaklığı da 22 dereceye ayarlamıştık zamanlayıcıyla. Çünkü hava çok sıcak. Yani yaklaşık 30 derece civarında dışarıda. Ee, Birazdan bir 5-10 dakika içinde yola koyulacağız. Arabanın iç ambiyans aydınlatması hani dandik ama bu şekilde. Fakat şuralar güzel. Şu dokular Norveç mi İsveç dağları mı öyle bir şeymiş sanırım. Kilometremiz de bu şekilde. Ben hem teyit açısından verileri Relive ve Strava uygulamalarını da devreye alacağım ve en sonunda karşılaştırmaları yapacağız. Şimdilik birazdan bir 5-10 dakika içinde yola koyulacağız. Sola dönün. 400 metre sonra Şimdi sağa yola dönün. başladık. Klimamız 22 dereceye ayarlı. Bu arada %100 şarjımız. Şarj %100 iken rejenerasyon yapıp yapmadığını da birazdan yokuştan inerken göreceğiz. Evet, birazdan yokuşa ineceğiz. Evet, rejenerasyon yapıyor. Onu görmüş olduk. Tesla'da bu seviyedeyken rejenerasyon yapmıyor. Ancak bizde ilk çıkışta bir yokuştan çıktık hafif. 1 dakikalık falan. Muhtemelen oradaki kaybettiği enerjiyi kazanıyor. O nedenle rejenerasyon aktif olarak çalışıyor. Yokuşun tabii durumuna Sağa göre. dönün. Volvo'da da piksel aydınlatması var. Yani karşıdan gelen araca göre aydınlatmaları tek tek kesebiliyor. Şimdi bunun örneklerini göstermek üzere videoyu çekiyoruz. Örneğin karşıdan araç geldiğinde o tarafı kapatıyor. Yine aynı şekilde arkadan araç gelecek ön tarafıma. Yine onun arkasını kapatıyor. Onlar gittikten sonra ise aydınlatmayı tekrar açıyor. Şimdi bakın sol tarafı aydınlatıyor ancak arabanın arkasını karartıyor. Karşıdan araç geldi orayı kapatıyor. Örneğin önümüzde araç var orayı kapatıyor. Yine aynı şekilde karşıdaki araç bakın aydınlatma ona göre hareket ediyor. Şimdi yaklaşık bataryanın yarısını harcadık. Bir yol ortası raporu vereyim diye açtım. İzmir'e geldik. Buraya kadar epey bir yokuş çıktığımız için
Ortalamamız tabii 80 kilometre saatlerde hız. Bu koşullarda Bodrum'dan İzmir'e kadar bu kadarlık bir tüketim harcaması oldu. Yaklaşık kalan menzil olarak da %47 ile 220 kilometre olarak veriyor kalan menzilimizi. Biz ise Tesla Supercharger'a gideceğiz, Ballıca'ya. Baktığımızda oraya %17 şarj ile varacağımızı belirtiyor ama ben biraz daha fazla kalacağını düşünüyorum. Bu arada menzil kısmına tıkladığımızda ne kadar işte klimanın ne kadar etkisi olduğunu, hızın diyor ama aslında çok hızlı değildik. Epey bir yavaş geldik. Yokuşların muhtemelen etkisi var. Orada hızla kastı o. Aşağıda da tüketimi veriyor burada. Anlık tüketimi veriyor. Klimamız hep açıktı 22 derecede. Zaman zaman 21'e de düşürdük onu. Bu arada bir şeyi daha aktarmak istiyorum. Burada Tesla gibi şu kısımda sağ kısımda güç tükettiğini görebiliyorsunuz. Şarj ettiğinde ise yani rejenerasyon şarjı yaptığında ise şimdi mesela görüyorsunuz o şarj kısmı aktif hale geliyor. Şimdilik yol ortasından aktaracaklarım bu kadar. Tesla Supercharger'da tekrar görüşürüz. Şimdi Tesla Supercharger'a gelmek üzereyiz. Burada bir rapor verelim dedik. Evet. Yaklaşık sabahleyin saat 5 gibi, 5'i 10 geçe gibi çıktık. Şu anda da saat 9'a 10 var yaklaşık ya da 9'a 5 var. Yani yaklaşık 4 saatte 85 kilometre saat ortalamayla buraya varmışız. Klimamız sürekli açıktı. 21-22 dereceleri buldu. Bu arada full dolu bagaj. Bu koşullarda yaklaşık 420 ile 440 kilometre arasında geldi buraya. Tabii şeyin çok fazla etkisi var. Yokuşların, inişlerin, çıkışların, şehire girişlerin, çıkışların. Onların hepsinin çok fazla etkisi var. Özellikle Bodrum'dan çıkıştan, daha doğrusu İzmir otobanına gelene kadar, hatta İzmir otobanına geldiğimizde de sabah saatleri olduğu için çok fazla bir trafik vardı. Zaten en son yine Relive ve Strava uygulamalarıyla karşılaştırmalı olarak verilerin doğruluğunu kontrol edeceğiz. Aynı zamanda ekran verisini de kontrol etmiş olacağız. Burada Relive uygulaması ile veri kontrolü yaptığımızda Relive uygulamasına göre Bodrum'dan Akhisar Supercharger Tesla'ya varana kadar 316.8 kilometre mesafe kat edildiğini, ortalama hızın 88,5 olduğunu görüyoruz. Ayrıca sağ tarafta ne kadar yokuş çıkıldığı ve ara ara hangi hızlanmalara ulaşıldığı, en yüksek hızın örneğin 160.9 km saat olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde inişleri ve çıkışları sağ alttaki grafikte görebiliyoruz. Şimdi de Strava uygulamasına bakalım. Strava uygulamasına göre ise ortalama hızımız 88 km saat olmuş. Mesafemiz ise 321.4 km olmuş. Sol tarafta da Strava uygulamasına göre hem çıkılan yükseklikleri hem de yapılan hızı görebiliyoruz. Aynı zamanda ortadaki hızlandırılmış videoda da videonun üstteki verilerine baktığımızda da anlık hızlarını ilk veriyi soldaki ilk veriden görebiliyoruz. Kat edilen mesafe ortadan görülüyor. Sağda ise çıkılan yükseklikler görülüyor.
şarja başladık. Şarjın şu anki hızı bu. Burada ne kadar duracağımızı bilmiyorum. Bakalım, hem ihtiyaç molası hem de birkaç atıştırma kahve molası vereceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi şarjımızı aldık. %85'e kadar doldurduk. Ve yaklaşık 20 dakika, 30 dakika falan durduk burada. Onu da en sonunda verilerden bakarız. Şimdi hedefimiz Susurluk. Orada bir ihtiyaç ve yine bir yemek molası gibi bir şey verebiliriz. Kahve molası gibi. Orada tekrar görüşürüz. Rampaya doğru Evet, oksijen Susurluk'ta durmaktan vazgeçtik. Çok kısa bir aralık vardı çünkü durduğumuz noktayla Akhisar Tesla Supercharger'la. O nedenle oksijen Dilovası, yani Osman Gazi Köprüsü'nün oraya kadar gitmeye karar verdik. Yalnız orayla yaklaşık 15 kilometrelik bir fark var menzil arasında. Dolayısıyla hemen hemen belki %5 ile %10'la varılacak gibi gözüküyor. Tabii otobanda hız arttıkça ortalama yükseldi. 90'lara falan geldi. Ama 110'u geçmedim hiç. Sollamalar hariç 110'u hiç geçmedim. Hatta tırmanmalarda 100'e, 95'e, çoğu zaman 90'a tırmanmanın yüksekliğine göre düştüğüm oldu. Bu koşullarda şu anda 18,9 kilowatt saat 100 kilometre ortalaması. Tabii bu ekran verisi. En sonunda biz istasyondan aldığımız enerjilerle karşılaştıracağız. Aynı zamanda Strava ve Relay uygulamasıyla da ortalama hızlarımızı da karşılaştıracağız. Arabanın tuttuğu verilerle aynı mı, değil mi, farklı mı? Onlara da bakacağız. Aynı zamanda çıkış saatimiz ve oraya varış saatimiz de oraya vardığımda çekeceğim için onları da karşılaştırmış olacağız. Ondan sonra yorumlarımızı yapacağız. Tabii bu arabanın rüzgar sürtünme katsayısı 0,32 CD. Yani yüksek bir rüzgar sürtünme katsayısı var. O nedenle rüzgarın çok arttığı zamanlarda, ki otobanda şu anda gördüğüm kadarıyla çok yüksek rüzgar. O nedenle tüketime çok fazla etki ediyor. Ben daha önce Tesla Model Y Long Range ile bu yolu gittiğimde yaklaşık aynı hızlarla gittiğimde, yani 110'u geçmediğimde sollamalar hariç, tırmanmalarda 100'e, 90'a, 95'e düştüğümdeki koşullarda Tesla Model Y Long Range ile 16-16,5 civarında tüketim yapmıştım. Yani yaklaşık %10, %15, hatta belki daha fazla tüketim farkı var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şöyle diyebiliriz. Yani TOG'un sürtünme katsayısı da buna benzer. Dolayısıyla TOG'la benzer tüketimlere sahip olacaktır. Ama TOG'da %10 fazla batarya olduğu için, yani 88,5'luk kilowattlık bir bataryası olduğu için TOG belki bundan menzil olarak %10, %15 daha fazla gidecektir. Ona göre hesabını yapması gerekir insanlar. Otoban hızlarına çıkıldığında, yani limit hızlarına çıkıldığında 130'lara, 120, 130, belki 140'lara çıkıldığında 24-25 kilowattları rahatlıkla bulacaktır. E, tabii biz klimayı 19'a çektik çünkü biraz güneş karşıdan vurduğu için fazla ısıttı. O nedenle klimanın da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde belki bir tık daha artacaktır menzil. Şimdilik buradan vereceğim bilgiler bu kadar. Oksijen Dilovası'na geldiğimizde tekrar görüşürüz. Ve oksijen Dilovası'na gelmek üzereyiz. Yaklaşık 1 kilometremiz var. 39 kilometre, 38 kilometre menzille, kalan menzille sağdaki çıkışı %8'lik, %7'lik yaklaşık menzille buraya gelmiş oluyoruz.
Yani 310 kilometreyi yaklaşık %80 bataryayla gelmiş olduk. Relive uygulamasıyla verileri karşılaştırdığımızda ise Relive uygulamasında toplam Akhisar Tesla Supercharger'dan Oksijen Dilovası'na 311.7 kilometre yol yapıldığı, ortalama hızın 97.6 kilometre saat olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda sol tarafta da en yüksek yapılan hızın 131.8 kilometre saat olduğunu görebiliyoruz. Yine orada hızın hangi aralıklarla olduğunu, anlık hızları görebiliyoruz. Altında da çıkılan yükseklikler ve inişleri görebiliyoruz. Strava uygulamasından verileri kontrol ettiğimizde ise 97 km/saat ortalama hızın olduğunu, toplam yapılan menzilin 316.5 km olduğunu görüyoruz. Sol taraftaki hız ortalamalarını ve çıkılan, inilen yokuşları ve inişleri görebiliyoruz. En yüksek hızımızın ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Ve ortadaki videoda ise anlık hızları görebiliyoruz. Üstteki akan sayılarda. Solda anlık hızı, ortadaki yapılan menzili, sağda ise çıkışları ve inişlerin yüksekliğini görüyoruz. Dilovası oksijende biraz bekledik. Normalde %85'e kadar olan kısmını çektim. Ekran görüntüsünü aldım. Dolayısıyla Tesla Supercharger Akhisar'dan buraya olan karşılaştırmayı orada da %85'e kadar doldurmuştum. Rahatça yapacağız. Şimdi buradan 55 kilometrelik bir mesafemiz kaldı Acıbadem'e. Orada sonlandıracağız. Ve nihayet Acıbadem Kadıköy'e geldik. Yaklaşık %86, yani %85 gibi diye düşünürsek, Akhisar Tesla Supercharger'da da %85'e kadar doldurmuştuk. Oradan buraya geldik ve %85'teyiz. En son hesaplarımızı yaptığımızda ona göre bir değerlendirme yaparız. Şu anda menzilimiz 380 gösteriyor, kalan menzil. Son Dilovası'ndan Acıbadem'e kadar olan mesafe çok kısa bir mesafe. Şehir içi menzil sayılır. Hızlar da düşüktü. Onu da en sonundaki Excel verilerinde değerlendireceğiz. Yine aynı şekilde hem çıkışlar, inişler hem de kilometre hızlarını görebiliyoruz. Hızlandırılmış video ile görüntüleri de buraya eklemiş oluyoruz. Genel olarak baktığımızda uzun yolda rüzgarımız otobanda özellikle fazlaydı. Ama yine de 110 km hızları geçmediğimiz için tüketimimiz makuldü, klima etkiledi. Bunlar genel bilinen şeyler zaten. Fakat enerji kayıplarını da eklemek gerekiyor tüketim verisine ve onları da ekleyerek son Excel videosunda göstermiş olacağım. Excel verisinden de görüleceği üzere kayıp enerji bedellerini de yani batarya ısıtması vesaire eklediğimizde ortalama tüketimimizin 20-21 kWh civarında olduğunu görüyoruz.